Konya'nın Çumra ilçesinde Dinlendik mahallesindeyiz. Çekla Tarım'ın arazilerinde. Ben Hasan Çekirdek, ziraat mühendisiyim. Önder Çiftçi Derneği'nde yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Burası aşağı yukarı bir 800 dekar arazinin üzerinde kurulu bir çiftliğimiz var, hayvan çiftliğimiz var. Burada silajlık mısır, tanelik mısır, şeker pancarı, yonca, buğday üretimlerimiz mevcut. Toprak hizmetleriyle tanışalı aşağı yukarı bir sene oldu. Tanıştığımız günden itibaren sürekli irtibata geçtik. Bu seneki sezonda da kullanmaya başladık. Şu andaki mahsullerimizde arkamızda gördüğünüz mısır pivotla sulanıyor. Bunun içinde toprağın ürünleri var. Yan tarafta yağmurlamayla sulanan arazilerimiz var. Orada da toprağın ürünleri var. Damlamayla sulanan arazilerimizde de toprağın ürünleri var. Bunun yanında bir de çiftliğimizin yan tarafına meteoroloji istasyonunu kurduk. Oradan da havadaki güneşi, rüzgarı, radyasyonu, her türlü hava olaylarını takip ederekten sulama programlarımıza o şekilde devam ediyoruz. Toprağı kullanmadan önce bizim burada bir dönüme 2500 metrekareye bir dönüm derler. Dönüm bazlı konuşacağım konuların çoğunda. Daha öncelerinde biz burada mısırda damlamada sulama yaparken dönümüne 2 saat en az su akıtıyorduk. Sürekli olarak haftalık 10 günde bir 2 saat su aktararak da mısırlarımızı yetiştiriyorduk, yapıyorduk. Toprağı kullanmaya başladıktan sonra bu oran 13 günde dönümüne 1 saate düştü. Bu suda aynı şekilde mısırlarımızı yetiştirebildik. Daha az su kullandık, daha az para harcamış olduk. Aynı ürünü de şu anda toprağımızdan kaldırabiliyoruz. Pivotla da aynı şekilde. Yani daha önceleri daha çok su vermek için uğraşıyorduk. Şu anda bu toprağın ürünüyle metrekareye 28 milim su düşürüyoruz. Daha öncelerinde bu 30-35 milimlerdeydi sürekli olarak düşürdüğümüz sular. 28 milim su düşürerek de aynı verimleri almaya başladık. Toprağın bu uygulamalarının kullanışlılığı sayesinde biz evde, ofiste, cep telefonunda her yerden bitkinin hangi santiminde ne kadar su ihtiyacı oluyor, toprağın kaç santiminden bitki su çekiyor, nerelerde nemimiz düşmeye başlamış, nerelerde sıcaklıklarda oynamalar var. Bunların hepsine erişmeye başladık. Örneğin şöyle söyleyeyim, mısır bitkisi. Şu anda suyu verdiğimiz zaman mısır bitkisinin kökünden suyu aldı, 60 santimden su çekmeye başladı. Görmüş olduk. Yani burada normalde sulama yapan çiftçiler olarak baktığımızda hiçbirimiz 60 santim tabanı kontrol etmiyoruz sulama zamanında. Geldi mi gelmedi mi diye. Hep toprağın yüzeyine bakaraktan en kötü yapıyorsak parmağımızla biraz eşeleyerekten 10 santim altına bakıyoruz. Ama buralara baktığımız zaman yanıldığımızı öğrenmiş olduk bu toprak sayesinde. Çünkü mısır ilk başta 60 santimdeki suyu bulamadığı 60 santimde bulamazsa 45 ve 75 santimdeki nemlere bakıyor. Bunları öğrenmiş olduk toprakla beraber. Çiftçiliğimin yanında hayvancılığım ve tarımsal müteahhitliğim de var. Diğer işlerimle uğraşırken mahsulüm susadı mı, ne duruma geldi, ne oldu, topraktaki nemlerim nasıl, sıcaklıklarım nasıl, bunu her yerden görme imkanına ulaştım. Daha önceden 10 günde bir ziyaret ettiğim araziyi artık 20 günde bir ziyaret eder hale geldik. Araziyi varmadan kontrol edebilme haline ulaştık. Puanlayacak olursak da şu anda çok tazeyiz ama 9 verelim. Yani bu uygulamaları diğer çiftçi arkadaşlarla oturduğumuzda sohbet ederken, yaparken bu mısır bitkisinin özellikle 60 santimden su aldığını ben birçok çiftçiye gösterdim. Niye gösterdim? Çünkü biraz önce de bahsettim mi? Toprakla biz neme bakarken 10 santimine bakıyoruz. Hiç kimse 60 santimine bakmıyor. O yüzden dolayı da verdiğimiz sular hep buharlaşıyor, filtre oluyor, kaybolup gidiyor. Hem bizim cebimize zararı oluyor hem de taban suyumuzun yok olmasını sağlıyor. Şu anda toprak uygulamasıyla beraber benim su tasarrufum yarı yarıya değil, yan parseldeki komşuma göre 4'te 1'e düştü. Onlar çünkü aynı şekilde 10 günde bir dönümüne 4 saat su veriyorlar. Ben 13 günde bir dönümüne 1 saat su veriyorum. Aynı ürün yetişmiş durumda şu anda. Dönemsel su ihtiyaçlarını net takip edebildik. Onu da nasıl takip edebildik? Çünkü sulamayı yapıyoruz zaten. Bitkinin topraktan bu nemi ne kadar hızlı emiyor, ne kadar yavaş emiyor, bunun zaten hepsini her santimden kontrol edebiliyoruz. Kontrol ettiğimiz için de bitkinin gelişim döneminde hızlı olduğu zamanlar nelere, yani suyun yanında bu hızlı zamanda gübreyi verdiğin zaman bile bitkinin gelişimine artısını gördük.
Sadece suyla kalmadı, gübrelemelerimizi bile oradan yönetir hale gelmeye başladık. Suyu daha az kullandığımız için haliyle elektrik tasarrufumuz da oldu. Kullanım kolaylığı açısından 10 üzerinden 10 verebilirim. Çok kolay kullanımı çünkü. Toprak firmasına da bu teknolojiyi ülkemize, bize kazandırdığı için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.